Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bugün Windows 10 USB'si oluşturacağız. Bunu oluştururken arkadaşlar şunu söyleyeyim. Bu USB ile hem FreeDOS hem de var olan bir Windows'un üzerine yeni bir Windows format atabilirsiniz. USB'niz arkadaşlar en az 8 GB olmalı. Çünkü 5 GB kadar Windows yer kaplıyor. Bu nedenle 8 GB olmalı. Şimdi arkadaşlar USB'niz takılı olsun şu an. Tarayıcımıza giriyoruz. Chrome olabilir veya başka bir tarayıcı olabilir. Buraya arkadaşlar Windows 10 ISO indir yazıyoruz Google'a ve Enter diyoruz. Şimdi bakın bu arama sonuçlarında en üstteki seçeneği tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi Windows'un kendi sitesi açılıyor. Bakın burada Windows 10 bilgisayarınıza yüklemek mi istiyorsunuz diyor ve aracı şimdi indirin diyor. Bunu tıklıyoruz ve bunu masaüstümüze indiriyoruz. Bu araç sayesinde arkadaşlar Rufus kullanmayacağız. Bu araç bize direkt format edebilmemizi sağlayacak bilgisayarı. Şimdi aracı tıklıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birkaç şeyi hazırlıyoruz diyor. Bu bir 15-20 saniye kadar sürebilir. Burada hüküm ve koşullar gelecek. Bu önemli değil. Bunu tıklayacağız birazdan. Evet. Bunu arkadaşlar kabul et diyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın. Buradaki bölüm önemli. Neden? Çünkü biz yükseltmeyeceğiz. Biz yeni bir yükleme medyası oluşturuyoruz. O yüzden alttaki seçeneği seçip ileri diyoruz. Burada arkadaşlar normalde dokunmamanız gerekiyor ama eğer ki RAM'iniz 4 GB'ın altındaysa, yani 3 GB, 2 GB gibi bir RAM varsa 32'yi seçin. Bakın. Eğer ki 4 GB'dan yüksekse 64'ü seçin ve daha sonrasında ileri butonuna basın. Şimdi burası çok önemli arkadaşlar. Bakın normalde Rufus varken ISO'yu seçiyorduk, alttaki seçeneği. Fakat şu an USB flash sürücüyü seçeceğiz arkadaşlar. Zaten takılı şu an. İleri diyoruz. Ve bakın USB sürücümüzü bize gösteriyor. Bakın gördüğünüz gibi ben 16 GB'lık bir flash taktım. Şimdi ileri diyoruz. İşte bu arkadaşlar şu an yapacağı işlemi ben size anlatayım. Bakın ilerleme durumu %0'dan başlayıp 100'e kadar gidecek. Fakat bu henüz yüklemiyor. Şu an arkadaşlar bakın Windows 10 indiriliyor. Bu yüzden de bu işlem biraz uzun sürecektir. Bu nedenle ben bu bölümleri arkadaşlar sizlerin de vaktini almamak adına hızlandıracağım biraz. O nedenle aralarda tekrardan devreye girerim gerektiğinde, ama bu bölümleri hızlı bölüm olarak işleyeceğiz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şu an %97-98 oldu. Sanırım birkaç dakikası daha var. Bayağı bir zaman geçti arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Hala bu indirme işlemi bu arada. Yani henüz flash belleğimize Windows'u atmadı. Hala bilgisayarımıza indiriyor. İndirme işlemi bittikten sonra arkadaşlar tekrardan devam edeceğiz. Evet, şimdi de arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın yüklemeye başladı flash belleğimize. Ve arkadaşlar bu da herhalde bir gene 20-25 dakika kadar sürecektir. Dolayısıyla ben bu bölümlerde sizleri zamanınızı almak adına bekletmeyeceğim, ama herhangi bir yerde kesip atlamak istemiyorum. Çünkü birçok videoda gördüm. O bölümler kesildiği için biraz kafa karışıklığına neden olabiliyor. O yüzden ben adım adım görmenizi istiyorum. En azından hızlandırılmış halini görün ki videoyu izlerken en azından ilerleterek bile olsa hangi adımda olduğunuzu görebilirsiniz.
Şimdi arkadaşlar devam edeceğiz. Evet, şimdi gördüğünüz gibi flash'ımız hazır olduğu zaman böyle bir uyarı geliyor ve son diyoruz. Bitiriyoruz arkadaşlar. Şimdi hep birlikte gelin bilgisayarıma girelim ve ne kadar yer kaplamış. Bakın 14.4 varmış. Şu an 10.2. Hatta şöyle yapalım. Bir içine bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kurulum dosyası falan var burada. Burası çok ilgilendirmiyor bizi. Bir de şöyle yapalım arkadaşlar. Sağ tıklayıp özelliklere gelelim. Bakın hemen sağda 4.28 GB'lık bir alan tutmuş bilgisayarımızda. Yani 4 GB'lık bir USB işinizi görmüyor arkadaşlar. Bu nedenle de 8 GB olması lazım en az. Şimdi arkadaşlar burada yapmanız gereken bu noktadan sonra USB'yi çıkartmak. Eğer ki tabi şu nokta çok önemli. Eğer ki arkadaşlar FreeDOS, hani yeni bir PC alacaksınızdır. Daha sonra tekrar takacaksınız tabi. Ama eğer ki hemen aynı bilgisayara format atacaksanız çıkartmayın hiç. İlk yapmanız gereken yeniden başlat demek ve arkadaşlar yeniden başlat dedikten sonra BIOS ekranını açacaksınız bilgisayarınızda. Ama ben bu videoda format nasıl atılır videosu çekmedim. Nasıl USB hazırlanır onu çektim. Daha sonra arkadaşlar bununla ilgili de bir video gelecek. O yüzden format esnasındaki bir şey sormayın. Bu sadece kurulum USB'si videosu. Anlatacaklarım bu kadardı. Umarım işinize yarar. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşene kadar hoşça kalın.